Ders 1. Havaalanı güvenliği. Uçuşumuz çağrılana kadar kapıda bekliyoruz ve bu her zaman ilginç bir deneyim. Kesinlikle. Diğer yolcuların uçağa binmesini izlerken beklenti artıyor. Evet ve güvenlikten geçmek başlı başına oldukça macera olabilir. Gerçekten yapabilir. Bu süreçte her zaman heyecan ve endişe karışımı hissediyorum. Kesinlikle. Tüm temel ihtiyaçlarınıza hazır bulundurduğunuzdan emin olmak stresi hafifletmeye yardımcı olur. Kesinlikle. Kapıya gitmeden önce her zaman biniş kartımı ve kimliğimi 2 kez kontrol ederim. Bu akıllıca. Havaalanındayken çok zaman ve güçlük kazandırır. Ayrıca, beklerken dinlenmeniz ve atıştırmalıkların tadını çıkarmanız için size daha fazla zaman verir. Evet, havaalanında insanları izlemeyi seviyorum. Çok ilginç gezgin var. Ders 2. Film referansları. Filmde iki küçük İngiliz çocuk yer alıyor ve izleyicilerin kalbini gerçekten yakalıyorlar. Evet ve Yuli ayrıca Emily'nin Amerikanlaşması gibi birçok filmde rol aldı. Bu bir klasik. Bu erken rollerin kariyerini nasıl şekillendirdiğini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Karakterlerine böyle bir derinlik getirdi. Onları ilişkilendirilebilir ve unutulmaz kıldı. Bence çocuk oyuncuların genç yaşta böyle bir duyguyu nasıl aktarabildikleri etkileyici. Evet, bu rolleri etkili bir şekilde ele almak çok fazla yetenek ve olgunluk gerektirir. Hayatın bu kadar erken dönemlerinde şöhretin baskılarını nasıl yönettiklerini merak ediyorum. Zorlu olmalı ama aynı zamanda onlar için inanılmaz fırsatlar yaratıyor. Onun filmlerinden daha fazlasını keşfedelim. Bir oyuncu olarak serisini görmek isterim. Ders 3. Yolsuzluk sorunları. Yolsuzluk, bir şirketin sektördeki diğerleriyle rekabet etme yeteneğini gerçekten zayıflatabilir. Bu ciddi bir mesele. Sadece şirketi değil, bir bütün olarak ekonomiyi de etkiler. Kesinlikle. Yolsuzluk yaygın olduğunda yeniliği ve adil rekabeti bastırır. İşletmelere ve kurumlara olan güveni nasıl aşındırdığını görmek cesaret kırıcı. Kesinlikle. Yolsuzluğu durdurmanın önemli bir adımı şeffaflığı teşvik etmektir. Evet, şeffaflık bireylerin eylemlerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olabilir. Etik davranışın değer verildiği ve ödüllendirildiği bir kültür oluşturmak da önemlidir. Katılıyorum. Yolsuzluğun etkileri hakkında eğitim ve farkındalık çok önemlidir. Kendi alanlarımızdaki etik uygulamalara nasıl katkıda bulunabileceğimize dair daha fazla strateji tartışalım. Ders 4. Kültürel zenginlik. Japonya kültür ve tarih açısından zenginken güzel manzaralar sunar. Kesinlikle. Doğal güzellik ve kültürel mirasın karışımı gerçekten büyüleyici. Evet, sakin bahçelerden hareketli şehir sokaklarına kadar keşfedilecek çok şey var. Her bölgenin kendine özgü gelenekleri ve deneyimlenecek festivalleri olmasını seviyorum. Kesinlikle. Yüzyıllar boyunca korunan gelenekleri öğrenmek büyüleyici. Tarihi yerleri ziyaret etmenin kültüre olan takdirimizi daha da derinleştirebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Her yer bizi geçmişe bağlayan bir hikaye anlatıyor. Kendimi yerel geleneklere kaptırmak ve otantik Japon mutfağını denemek için sabırsızlanıyorum. Ben de Japonya'nın sunduğu her şeyi deneyimlemek için bir gezi planlayalım. Ders 5. Kişisel özgürlük. Bireyler olarak inançlarımızı hala kişisel özgürlüğe ve diğer insan haklarına dayandırıyoruz.
Kesinlikle. Bu ilkeler adil ve adil bir toplumun temelidir. Evet, insanları kendilerini ifade etmeleri ve yaşamdaki kendi yollarını takip etmeleri için güçlendiriyorlar. Katılıyorum. Bu hakları herkes için korumak çok önemlidir. Geçmişine bakılmaksızın. Kesinlikle. İnsan haklarının korunması bireyler arasında onur ve saygı duygusunu teşvik eder. Farklı seslerin duyulmasına ve değer verilmesine izin vererek çeşitliliği teşvik eder. Topluluklarımızda bu hakları savunabileceğimizin yollarını tartışalım. Birlikte nasıl olumlu bir etki yaratabileceğimizi keşfetmekten heyecan duyuyorum. Evet, inandığımız şey için ayağa kalkmak bizim için önemlidir. Ders 6. Tarihsel içgörüler. 3000 yıl önce söylendiği gibi kılıçla çekilmiş, yine de öyle olmalı. Bu güçlü bir ifade. Çatışma ve mücadelenin kalıcı doğasını yansıtır. Evet, tarih boyunca kılıç gücü, otoriteyi ve bazen baskıyı sembolize etmiştir. Kesinlikle. Eserlerin geçmiş medeniyetlerin hikayelerini nasıl anlatabildiği büyüleyici. Bence bugünümüzü anlamak için bu tarihsel bağlamları incelemek çok önemli. Evet, geçmişten öğrenmek gelecek için daha iyi seçimler yapmamıza rehberlik edebilir. Bu tarihsel anlatılar ve bunların bugün etkileri hakkında daha fazla bilgi edelim. Harika fikir. Tarihe dalmak, insan davranışına ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. Tarihten alınan bu derslerin şimdi hayatımıza nasıl uygulanabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 7. Lezzetli beklenti. İçeri girmek için sabırsızlanıyorum. Yemek kesinlikle lezzetli görünüyor. Ben de. Bu restorandan sipariş vermeye karar verdiğimiz için çok mutluyum. Her şey harika geliyor. Evet, uzmanlıkları hakkında harika şeyler duydum ve sunum çarpıcı. Gerçekten öyle. Daha önce hiç yemediğimiz yeni yemekleri denemek her zaman heyecan verici. Katılıyorum. Farklı mutfakları keşfetmek, dışarıda yemek yemekle ilgili en sevdiğim şeylerden biri. Ayrıca, bir yemeği paylaşmak deneyimi daha da keyifli hale getirir. Kesinlikle. Birlikte kalıcı anılar oluşturmanın ve bağ kurmanın harika bir yolu. Her lokmanın tadını çıkaralım ve lezzetlerin tadını sonuna kadar çıkaralım. Evet, harika bir yemek ve harika bir akşam bekliyoruz. Ders 8. Fitness tesisleri. Maalesef otelin spor salonunda herhangi bir fitness dersi vermiyoruz. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ama eminim yakınlarda alternatifler bulabiliriz. Evet, birçok yerel spor salonu günlük geçiş kartları sunar. Bu iyi bir seçenek olabilir. Bu doğru. Seyahat ederken bile egzersiz rutinime ayak uydurmak güzel olurdu. Kesinlikle. Aktif kalmak enerjik hissetmemize ve keşfetmeye hazır hissetmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, koşu veya yürüyüş gibi bazı açık hava etkinlikleri de harika bir egzersiz olabilir. Evet, egzersiz yaparken temiz havanın tadını çıkarmak her zaman bir bonustur. Zamanımız olduğunda yakındaki parklara veya parkurlara göz atalım. Harika fikir. Fonda kalırken yeni yerler keşfetmek mükemmel bir plan gibi geliyor. Ders 9. Akşama yemeği rezervasyonu. Çocuklar, akşam yemeği rezervasyonumuz kayboldu. Şimdi ne yapmalıyız? Bu talihsiz. Sakin olalım ve bakalım yemek için başka bir yer bulabilecek miyiz? Evet, restorana yine de biz ağırlayıp ağırlayamayacaklarını sorabiliriz. Bu iyi bir fikir. Bazen biraz bekleme olsa bile bizi içeri sığdırabilirler. Kesinlikle.
Değilse yedekleme seçeneği için yakındaki restoranları her zaman keşfedebiliriz. Evet, buralarda bir sürü harika yer var. Sadece esnek olmamız gerekiyor. Güzel bir yemeğin tadını çıkarmak için, iyi bir yer bulmak için incelemeleri hızlıca kontrol edelim. Harika plan. Eminim açlığımızı tatmin edecek lezzetli bir şeyler bulacağız. İşte kendiliğinden bir akşam yemeği macerasına. Ders 10. Doğa keşfi. Durup bahar kır çiçeklerine baktık. Çok canlı ve güzeldiler. Evet, güzel bir manzaraydı. Doğanın ruhumuzu yükseltmenin bir yolu var. Değil mi? Kesinlikle. Çiçeklerin renkleri ve kokuları sadece büyüleyiciydi. Ve taşların üzerinde yürürken bir dereye tırmandığımız gerçeği, onu daha da eğlenceli hale getirdi. Evet, maceracı hissettirdi ve yürüyüşümüzün heyecanına katkıda bulundu. Doğayı böyle keşfetmeyi seviyorum. Günlük hayattan çok ferahlatıcı bir kaçış. Kesinlikle. Her adım değer verecek yeni keşifler ve anlar getiriyor. Birlikte daha doğal yerleri keşfetmeyi bir gelenek haline getirelim. Hepim içindeyim. İşte harika açık havada daha birçok macera için. Ders 11. Başkanlık görüşleri. Parlayan bir şehir belki de başkanın Beyaz Saray'ın revağından gördüğü tek şeydir. Bu güzel bir görüntü. Her gün görülmesi gereken bir manzara olmalı. Evet ve çiftliğinin verandasından farklı bir güzellik yaşayabilir. Farklı bakış açılarının bir liderin ülke vizyonunu nasıl etkileyebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Hareketli şehirle sakin manzara arasındaki kontrast dikkat çekicidir. Bu görüşlerin liderlik üzerine birçok karar ve düşünceye ilham verdiğini hayal ediyorum. Kesinlikle. Liderlerin hem kentsel hem de kırsal deneyimleri anlamaları önemlidir. Evet, bu farkındalığa sahip olmak herkes için daha dengeli politikalara yol açabilir. Çevrenin kendi hayatımızdaki bakış açılarını nasıl şekillendirdiğini tartışalım. Ders 12. Evcil hayvan gevşemesi. Bu hoş bir dokunuş. Evcil hayvanlarımız da dinlenecek bir yere sahip olmayı takdir edeceklerdir. Kesinlikle. Onlar için rahat bir köşe oluşturmak, ne kadar önemsediğimizi gösterir. Evimizdeki küçük ayarlamaların rahatlıklarını ve mutluluklarını nasıl artırabileceğini seviyorum. Evet, evcil hayvanlar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda gelişirler. Yumuşak bir yatağın veya sıcak bir battaniyenin böyle bir fark yaratması şaşırtıcı. Tamamen katılıyorum. Rahatlatıcı bir alana sahip olmak refahları için çok önemlidir. Ayrıca onları eğlendirmek için bazı oyuncaklar eklediğinizden emin olalım. Harika fikir. Zihinlerini meşgul etmek, onlara rahat bir yer sağlamak kadar önemlidir. Bence alanlarını birlikte kurmalıyız. Eğlenceli bir proje olabilir. Ders 13. Sürükleyici deneyimler. Oh, daha önce bir tane denedim ve tamamen farklı bir dünyadaymışım gibi hissettim. Kulağa inanılmaz geliyor. Ne tür sürükleyici bir deneyim yaşadınız? Beni inanılmaz bir fantezi manzarasına taşıyan sanal gerçeklik macerasıydı. Vay canına! Her zaman vereyi denemek istemişimdir. Çok ilgi çekici ve gerçek olmalı. Gerçekten öyle. Teknoloji çevrenizi unutmanızı ve oradaymış gibi hissetmenizi sağlar. Böyle yeni dünyaları keşfetmenin ne kadar heyecan verici olacağını sadece hayal edebiliyorum. Evet, bir filmin parçası olmak gibiydi ve her anını sevdim. Birlikte deneyebileceğimiz bir VR deneyimi bulalım. Bence çok eğlenceli olacak.
Bunu çok isterdim. Yeni gerçekleri birlikte keşfetmek, gerçekleşmeyi bekleyen bir macera gibi geliyor. Ders 14. Grace'in etkinlikleri. Grace daha sonra yüzecek, bu konuda çok heyecanlı. Kulağa harika geliyor. Yüzmek aktif kalmak ve eğlenmek için harika bir yoldur. Evet, daha sonra arkadaşlarıyla masa oyunları oynayacak. Bu, egzersiz ve rahatlamanın mükemmel bir kombinasyonu gibi geliyor. Kesinlikle. Arkadaşlarınızla eğlenmek için çeşitli aktivitelere sahip olmak güzel. Onu çok mutlu görmeyi seviyorum. Sosyalleşmek ruh halini gerçekten artırıyor. Evet, fiziksel aktivite ve boş zaman dengesine sahip olması onun için önemlidir. Tamamen katılıyorum. Yakında bir oyun gecesi planlayalım. Eğlenceye katılmak harika olurdu. İçerideyim. Birlikte kaliteli zaman geçirmenin harika bir yolu olacağını düşünüyorum. Ders 15. Taze malzemeler. Taze ve mevsiminde olanları seçiyorum. Daha lezzetli olma eğilimindedirler. Kesinlikle. Taze malzemeler yemek pişirirken büyük fark yaratır. Evet, sezon dışı ürünlere kıyasla daha zengin bir tada ve daha iyi bir dokuya sahiptirler. Tamamen katılıyorum. Ayrıca, yerel satın almak çiftçileri destekler ve karbon ayak izimizi azaltır. Kesinlikle. Hem damak tadımız hem de toplum için bir kazan-kazan durumu. Bence bu hafta sonu çiftçi pazarını ziyaret etmeliyiz ve taze malzemeleri stoklamalıyız. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Mevcut farklı tezgahları ve seçenekleri keşfetmeyi seviyorum. Evet, lezzetli yemekler için alışveriş yaparken birlikte vakit geçirmek eğlenceli bir gezi. Hiçbir şeyi kaçırmadığımızdan emin olmak için elde etmek istediğimiz şeylerin bir listesini yapalım. Ders 16. Müşteri hizmetleri standartları. Politika, herhangi bir çalışanın kendilerine 10 fit mesafedeki herhangi bir müşteriyi selamlaması gerektiği anlamına gelir. Bu harika bir standart. İçeri giren herkes için misafirperver bir atmosfer yaratır. Evet, ilişki kurmada müşteri hizmetlerinin önemini vurgular. Tamamen katılıyorum. Dostça bir selamlama, tüm deneyim için olumlu bir ton oluşturabilir. Müşterilerinin geldikleri andan itibaren değerli ve takdir edildiğini hissetmelerini sağlamak çok önemlidir. Kesinlikle. Bu yaklaşım müşteri memnuniyetinin ve sadakatin artmasına yol açabilir. Bu politikanın uygulanmasının genel alışveriş deneyimini gerçekten geliştirebileceğini düşünüyorum. Evet ve çalışanları müşterilerle daha fazla etkileşim kurmaya teşvik eder. Bu tür bir hizmeti kendi çalışma ortamlarımızda nasıl teşvik edebileceğimizi tartışalım. Ders 17. Kanada spor tarihi. Zamanın en ünlü Kanadalı sporcusu 1855 doğumlu ve 1908'e kadar aktif olan Ned Hammond'u. Bu ilginç. Onu duydum. Beyzbola önemli katkılarda bulundu. Evet, olağanüstü bir oyuncuydu ve hatta kariyeri boyunca birkaç takımı yönetti. Kanada'da sporun şekillenmesine ve kalıcı bir miras bırakmasına nasıl yardımcı olduğu şaşırtıcı. Kesinlikle. Başarıları gelecek nesil sporculara ilham verdi. Spordaki tarihi figürleri öğrenmeyi seviyorum. Genellikle büyüleyici hikayeleri var. Evet ve etkileri bugün zevk aldığımız sporlarda hala hissedilebilir. Kanada spor tarihine daha derine dalalım. Keşfedilecek çok şey var. Bunu çok isterdim. Spor mirasımızı anlamak önemli ve zenginleştiricidir. Ders 18. Planları ayarlama.
Her ihtimale karşı gidiyorum ama bence hazırlıklı olmak daha iyi. Kabul ettim. Bir tarih belirleyelim ve gerekli düzenlemeleri vaktinden önce yapalım. Evet, planlama her şeyin sorunsuz gitmesini ve hiçbir şeyi kaçırmamamızı sağlamaya yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Net bir plana sahip olmak, deneyimin tadını çıkarmayı kolaylaştırır. Bence bu süre zarfında neyi başarmak istediğimizi de tartışmalıyız. Bu harika bir fikir. Hedefler belirlemek bizi odaklanmış ve motive edecektir. Hedeflerimizi ve dahil etmek istediğimiz belirli faaliyetleri yazalım. Evet, bu şekilde ilerlememizi ölçebilir ve başarılarımızı kutlayabiliriz. Bunun için heyecanlıyım. İyi organize edilmiş bir yaklaşım onu unutulmaz bir deneyim haline getirecektir. Ders 19. Fotoğrafçılık teknikleri. Bu etkileyici. Fotoğraflarınızı düzenliyor musunuz yoksa doğal mı tutuyorsunuz? Renkleri ve aydınlatmayı geliştirmek için genellikle onları biraz düzenlerim. Ancak doğal bir görünümü tercih ederim. Tamamen anlıyorum. Yakalanan anın gerçekliğini korumak güzel. Kesinlikle. Fotoğraflarımın yaşadıklarımın gerçek güzelliğini yansıtmasını istiyorum. Düzenleme harika bir araç olabilir. Ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Evet, bu dengeyi bulmak orijinal görüntünün özünü korumak için çok önemlidir. Bence yaklaşımınız fotoğrafçılığınızı daha samimi ve ilişkilendirilebilir hissettiriyor. Teşekkür ederim. Bakış açımı lensimden doğal bir şekilde paylaşmaktan zevk alıyorum. Yakında bir fotoğraf günü planlayalım. Bazı tekniklerinizi öğrenmeyi çok isterim. Ders 20. Parti zamanı. Tabii ki. TV tamir edilemezse sizin için bir yedek sağlayacağız. Bunu duymak güven verici. Müşteri hizmetlerini ciddiye aldığınızı bilmek harika. Kesinlikle. Herkesin deneyimlerinden herhangi bir güçlük çekmeden keyif almasını sağlamak istiyoruz. Bunu takdir ediyorum. Bir şeyler ters giderse bir çözüm olduğunu bilmek büyük bir fark yaratır. Evet ve müşterilerimizi mutlu etmek için hızlı kararlar sağlamaya inanıyoruz. Doğru yaklaşım budur. Müşterilerinize ve zamanlarına değer verdiğinizi gösterir. Kesinlikle. Seçenekleri hakkında herkesle net bir şekilde iletişim kurduğunuzdan emin olalım. Bu konuda yardım edeceğim. Müşterilerimizi bilgilendirmek, güven oluşturmanın anahtarıdır. Birlikte herkesin bakıldığını hissettiği bir ortam yaratabiliriz. Ders 21. Ekmek alışverişi. Peki ya ekmek? Evet, yemeklerimiz için bir somun kepekli ekmeğe ihtiyacımız var. Tam buğday harika bir seçimdir. Beyaz ekmekten daha sağlıklı ve daha fazla besin maddesiyle doludur. Kesinlikle. Ayrıca birçok yemeği tamamlayan harika bir doku ve tada sahiptir. Sandviçlere ve tostlara doyurucu bir unsur kattığını seviyorum. Evet ve biraz avokado veya fıstık ezmesiyle kahvaltı için mükemmeldir. Kesinlikle. Fırın bölümünden taze bir somun aldığımızdan emin olalım. İyi fikir. Taze ekmek her zaman daha lezzetli ve yemeklerimizi zenginleştirir. Çıtır kabuğu ve içindeki yumuşaklığı zaten hayal edebiliyorum. Tek kelimeyle lezzetli. Mağazaya gidelim ve hafta için ihtiyacımız olan her şeyi alalım. Ders 22. Pişirmenin keyfini çıkarmak. Çoktan çıtır kabuğun tadına bakabiliyorum. Bence en iyi kısım bu. Tamamen katılıyorum. İyi bir kabuk, bir somun ekmek yapabilir veya kırabilir. Evet, ısırdığınızda o tatmin edici gevreklik karşı konulmaz. Ve mutfakta dolaşan taze pişmiş ekmeğin aroması cennet gibi.
Kesinlikle. Böyle sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratır. Kabuğun nasıl çıktığını görmek için farklı tarifler denemeyi seviyorum. Eğlenceli kısım bu. Her deneme kendi benzersiz sonuçlarını getirir. Evet ve lezzetli sonuçları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak heyecan verici. Birlikte pişirmek ve ağız sulandıran ikramlar yaratmak için sabırsızlanıyorum. Ders 23. Rahat konaklama. Konaklama seçeneklerinin seçimi etkileyici. Kesinlikle. Seasi de Haven, davetkar ve konforlu görünen rahat konuk odalarına sahiptir. Evet, okyanus manzaralı bir yerde kalma fikrini seviyorum. Rahatlamak için mükemmeldir ve dalgaların sesi çok yatıştırıcıdır. Kesinlikle. Ayrıca plaja yakın olmak eğlenceli aktivitelere kolay erişim sağlar. Gün doğumunu izlerken balkonda sabah kahvesinin tadını çıkarmayı hayal edebiliyorum. Kulağa hoş geliyor. Konaklamamızı mümkün olan en kısa sürede rezerve ettiğinizden emin olalım. Kesinlikle. Gevşemek için rahat bir yer gezimizi daha da keyifli hale getirecek. Rahatlama ve macerayla dolu mükemmel kaçamağı dört gözle bekliyorum. Ders 24. Tropikal balık. Akvaryumun etrafında yüzen balıkları gördüm. Renkler çok canlıydı. Orada çalışan kız tropikal balık olduklarını ve çarpıcı göründüklerini söyledi. Kesinlikle. Tropikal balıklar parlak renkleri ve benzersiz desenleriyle bilinir. Evet, her türün kendine özgü bir çekiciliği vardır. Bu da onları gözlemlemeyi çok büyüleyici kılar. Suda süzülmelerini izleyerek saatler geçirebilirim. Ben de. Hayat ve güzellik dolu minyatür bir sualtı dünyası gibi. Bence birlikte bir akvaryumu ziyaret etmeliyiz. Eğlenceli bir deneyim olurdu. Bunu çok isterdim. Deniz yaşamını keşfetmek her zaman heyecan verici bir maceradır. Okyanusun harikalarının tadını çıkarabilmemiz için ziyaretimizi yakında planlayalım. Ders 25. Resmin faydaları. Resim şu ana kadar size nasıl fayda sağladı? İnanılmaz derecede değerli bulduğum uzun bir günün ardından rahatlamama ve gevşememe yardımcı oluyor. Bu harika. Resim gibi yaratıcı çıkışlar terapötik olabilir. Kesinlikle. Duygularımı ve düşüncelerimi görsel bir şekilde ifade etmemi sağlıyor. Ayrıca günlük yaşamın stresinden kopmanın harika bir yolu. Evet, kendimi renklere ve fırça darbelerine daldırmak bana neşe getiriyor. Senin için nasıl sakinleştirici bir ritüel haline geldiğini görebiliyorum. Kesinlikle. Her seans aklım için mini bir tatil gibi geliyor. Birlikte resim yapmak için zaman ayıralım. Bağ kurmanın ve yaratmanın eğlenceli bir yolu olabilir. Ders 26. Özel çalışma alanı. Evde özel bir çalışma alanı oluşturmak önemlidir. Kesinlikle. Belirli bir alana sahip olmak, odaklanmayı ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur. Evet, iş ve kişisel yaşam arasında net bir sınır belirler ki bu esastır. Özellikle işle ilgili görevler için odamın bir köşesini belirlemeyi planlıyorum. Bu harika bir fikir gibi geliyor. İyi organize edilmiş bir alan yaratıcılığa ilham verebilir. Kesinlikle. Davetkar ve rahat hale getirmek için bazı kişisel dokunuşlar ekleyeceğim. Sanırım ben de aynısını yapacağım. Hoş bir ortam büyük bir fark yaratır. Evet, mekanlarımızı korumaya ve dağınıklıksız tutmaya birbirimizi teşvik edelim. Özel çalışma alanlarımızın üretkenliğimizi nasıl artırdığını görmek beni heyecanlandırıyor.
Ders 27. Minimalist tasarım. Kulağa çekici geliyor. Minimalist tasarımların bazı temel unsurları nelerdir? Minimalizm, genellikle nötr renkler kullanarak basitliği ve işlevselliği vurgular. Evet, sakin ve düzenli bir atmosfer yaratmasını seviyorum. Kesinlikle. Minimalist alanlar genellikle temiz çizgiler ve davetkar hissettiren açık alanlara sahiptir. Bu tasarım felsefesinin çevremizde daha az dikkat dağıtıcıyı nasıl teşvik ettiğini takdir ediyorum. Evet, gereksiz dağınıklık olmadan gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlar. Bazı minimalist unsurları evlerimize dahil etmenin ferahlatıcı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Alanlarımızda daha minimalist bir hava yaratmak için fikirleri keşfedelim. Basitleştirmekten ve çözülmekten heyecan duyuyorum. Önemli bir fark yaratacak. Ders 28. Sanat yolculuğunuz. Resimlerimizden herhangi birini tamamladınız mı? Hayır, henüz değil. Hala yeteneklerimi geliştiriyorum ve farklı tekniklerle deney yapıyorum. Bu tamamen iyi. Öğrenme yolculuğu son parça kadar önemlidir. Kesinlikle. Her resim kendimi yaratıcı bir şekilde büyümek ve ifade etmek için bir fırsattır. Gelişmeye olan bağlılığınıza hayranım. Sanata olan tutkunuzu gösterir. Teşekkür ederim. Uygulamanın ilerlemeye ve nihayetinde ustalığa yol açacağına inanıyorum. Birlikte resim yapmak için biraz zaman ayıralım. Yolculuğunuzun gelişmesini görmek isterim. Bundan gerçekten zevk alırdım. Deneyimi paylaşmak, onu daha da ödüllendirici hale getirecektir. İşte sanatsal çabalarımızda birbirimizi desteklemek için. Ders 29.0. Seyahat özlemleri. Yakında başka bir ülkeye seyahat etmeyi düşünüyorum. Evet, aslında ben de düşünüyordum. Seyahat etmek çok zenginleştirici bir deneyim olabilir. Kesinlikle. Yeni kültürleri keşfetmek ve farklı insanlarla tanışmak her zaman heyecan vericidir. Katılıyorum. Zihnimizi açar ve dünyadaki çeşitliliği takdir etmemize yardımcı olur. Aklınızda ziyaret etmek istediğiniz belirli bir destinasyon var mı? Zengin tarihi ve güzel manzaraları olan bir ülkeye yöneliyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Bazı seçenekleri araştıralım ve maceramızı birlikte planlayalım. Hepim içindeyim. Bir gezi planlamak, yolculuğun kendisi kadar eğlenceli olabilir. Evet, bu gezi ikimizin de dört gözle beklediği bir şey yapalım. Ders 30. Parti planları. Mükemmel. Gelecek hafta sonu saat 7'de ne dersin? Bu herkes için iyi çalışmalı. Kulağa hoş geliyor. Davetiyeleri gönderip her şeyi organize ettiğimden emin olacağım. Harika. Bir hafta sonu akşamı mükemmeldir çünkü insanlar daha rahat ve müsait olma eğilimindedir. Evet ve uzun bir çalışma haftasından sonra herkesin gevşemesini sağlar. Akşamları herkesi eğlendirmek için bazı aktiviteler planlamalı mıyız? Kesinlikle. Belki bazı oyunlar veya eğlenceli bir trivia oturumu işleri canlandırabilir. Bu fikri seviyorum. İnsanları bir araya getirmek için ilgi çekici etkinliklere sahip olmak her zaman güzeldir. Evet, herkesi tazelenmek için atıştırmalıklar ve içecekler de düşünmeliyiz. Her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için hazırlamamız gerekenlerin bir listesini yapalım. Ders 31. Evcil hayvan rahatlığı. Bu hoş bir dokunuş. Evcil hayvanlarımızla dinlenecek bir yere sahip olmayı takdir edeceklerdir. Kesinlikle. Onlar için rahat bir köşe yaratmak, rahatlıklarını ne kadar önemsediğimizi gösterir.
Böyle küçük bir ayarlamanın mutluluklarını ve refahlarını nasıl artırabileceğini seviyorum. Evet, evcil hayvanlar kendilerini güvende ve rahat hissettikleri ortamlarda gelişirler. Yumuşak bir yatağın veya sıcak bir battaniyenin böyle bir fark yaratması şaşırtıcı. Tamamen katılıyorum. Onlara güvenli bir alan sağlamak sağlıkları için çok önemlidir. Onları eğlendirmek için bazı oyuncaklar eklemeyi de düşünelim. Bu harika bir fikir. Zihinlerini aktif tutmak, rahatlıkları kadar önemlidir. Bence bu alanı birlikte kurmalıyız. Bizim için eğlenceli bir proje olabilir. Ders 32. Sürükleyici deneyimler. Oh, daha önce bir tane denedim ve tamamen farklı bir dünyadaymışım gibi hissettim. Kulağa inanılmaz geliyor. Ne tür sürükleyici bir deneyim yaşadınız? Beni harikalarla dolu fantastik bir manzaraya taşıyan sanal gerçeklik macerasıydı. Vay canına! Her zaman vereyi denemek istemişimdir. Çok ilgi çekici ve gerçekçi olmalı. Gerçekten öyle. Teknoloji çevrenizi unutmanızı ve gerçekten oradaymış gibi hissetmenizi sağlar. Yeni dünyaları bu şekilde keşfetmenin ne kadar heyecan verici olacağını sadece hayal edebiliyorum. Evet, bir filmin parçası olmak gibiydi ve her anını sevdim. Birlikte deneyebileceğimiz bir VR deneyimi bulalım. Bence çok eğlenceli olacak. Bunu çok isterdim. Yeni gerçekleri birlikte keşfetmek, gerçekleşmeyi bekleyen bir macera gibi geliyor. Ders 33. Hemşireleri organize etmek. Rusya'nın hükümeti, Florence Nightingale'ın Ankara seyahat etmeleri için hemşireleri organize etme teklifini kabul etmeye zorladığını biliyor muydunuz? Evet, bunun hakkında okudum. Kararlılığının savaş sırasında hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin seyrini nasıl değiştirdiği dikkat çekici. Kesinlikle. Çabaları sadece askerler için koşulları iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda hemşireliği saygın bir meslek haline getirdi. Tamamen katılıyorum. Floransa, tıbbi bakımda eğitimli hemşirelerin önemini vurgulayarak zamanının önündeydi. Kesinlikle. Çalışmaları modern hemşirelik uygulamaları ve eğitiminin temelini attı. Bir kişinin hizmete olan bağlılığının toplumda nasıl önemli değişikliklere yol açabileceğini görmek ilham verici. Kesinlikle. Mirası bugün sağlık profesyonellerini etkilemeye devam ediyor. Hikayesinin bizi inandığımız şeyi savunmaya teşvik etmesini seviyorum. Zor koşullarda bile. Kesinlikle. Topluluğumuzdaki sağlık girişimlerini destekleyerek katkılarını onurlandıralım. Ders 34. Alışveriş fikirleri. Bu fikri beğendim. Geniş ürün yelpazesine sahip herhangi bir dükkan biliyor musunuz? Evet, kasabada kıyafetlerden ev eşyalarına kadar çeşitli seçenekler sunan birkaç harika mağaza var. Kulağa mükemmel geliyor. İhtiyacım olan her şeyi tek bir yerde bulabileceğim alışveriş yapmayı seviyorum. Ben de. Çok zaman kazandırır ve deneyimi daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Ayrıca farklı bölümleri keşfetmek ve yeni öğeler keşfetmek her zaman eğlencelidir. Kesinlikle. Bazen ihtiyacınız olduğunu bile bilmediğiniz beklenmedik hazineler bulursunuz. Tamamen katılıyorum. Ziyaret etmek istediğimiz dükkanların bir listesini yapalım ve bir alışveriş günü planlayalım. Harika fikir. Birlikte neler bulabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Ben de iyi bir arkadaşlıkla alışveriş yapmak her zaman daha eğlencelidir.